Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir projeksiyon cihazı inceleyeceğiz. Yanımda görmüş olduğunuz model Torima markasının üstüne ismini bastığı HY320 mini model mini bir projeksiyon cihazı. Daha öncesinde bir projeksiyon cihazı incelemiştim fakat bu çocuklara göreydi ve USB ile çalıştırılabiliyordu. Powerbank bağlanarak çalıştırılabiliyordu. Çok küçücük bir alanda bir ekran yansıtma yapabiliyordu fakat bunun özellikleri pek tabii ki onunla kıyaslanamaz. Fakat bunun özelliklerini çok kaliteli, çok yüksek görüntü kalitesine sahip projeksiyonlarla da karıştırmamanızı daha video başından sizler için öneri olarak söyleyeyim. Piyasada farklı markaların adını üstüne bastığını görebilirsiniz. Bu ürünün üstüne de Torima markasını basmış. Söylediğim gibi farklı markalar da ismini basmış ve satıyor. Torima HY320 mini projeksiyon cihazı basit, ev tipi kullanıma uygun fakat çok büyük özellikler beklememeniz gereken bir projeksiyon cihazı. Öldürmez, güldürür, çok da güldürmez, böyle orta derecede size tebessüm ettirir bir cihaz olacağını söyleyeceğim. Zaten görüntü kalitesinden de göreceksiniz. Özelliklerine geçmeden önce bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip edin. Ayrıca videomu beğenme tuşuna da basmayı unutmayın. Hadi şimdi özelliklerine başlayalım. İlk etapta kutu içeriğinden başlıyoruz. Kutu içerisinden cihazın kendisi, 1 metre enerji kablosu, bir tane kullanım kılavuzu ve bir adet de 2 adet ince kalem pil ile çalışan kumanda çıkmakta. HY320 Mini adından da anlaşılacağı gibi mini bir projeksiyon cihazı. Gövde büyüklüğü 15, 9, 8 santim uzunluğunda, altındaki ayağı ile birlikte en fazla 18 santim oluyor. İsterseniz masa üstünde, isterseniz de altındaki giriş sayesinde bir tripoda yerleştirerek kullanabiliyorsunuz. Baştan söyleyeyim, şarjlı bir cihaz değil, içerisinden çıkan 1 metre uzunluğundaki kablosu ile fişe takılarak çalışıyor. 200 ansilumenlik parlaklığa sahip ve maksimum 720p görüntü çözünürlüğünde 16-9 formatında bir görüntü sunuyor. YouTube gibi platformlarda 4K'ya kadar çözünürlük seçebiliyorsunuz ama söylediğim gibi 1280'e 720 en net ve rahat görüntü alabileceğiniz kullanım çözünürlüğüdür. Ayrıca lensin kullanım ömrü ortalama 30.000 saat. Hesaplayacak kişileri hesaplamaktan kurtarayım. Aralıksız açık bırakacak olursak 1250 gün aralıksız bu cihaz çalışabiliyor. 1 ile 4 metre arasında yansıtma özelliğine sahip ve bu kısa mesafede 30 ila 150 inç aralığında büyük bir alanı kaplayacak kadar ekranı yansıtıyor. Yani yakın mesafede de 30 inç, en uzak mesafesinde yani 4 metre uzaklığında da 150 inçlik dev gibi bir ekran olanağı bizlere sunuyor. İçerisinde 1 GB RAM var ve ayrıca 8 GB dahili hafızası bulunuyor. Kasma, donma yaptığını söyleyemeyeceğim ve içerisindeki hafıza yeterince uygulamada alabiliyor. Uygulama demişken cihaz içerisinde Android sistem yüklü ve sadece bir arayüz var. Wi-Fi ile internet bağlantısı yaparak istediğiniz uygulamaları mağazasından indirip kurabiliyorsunuz. Cihaz üzerinde dahili bir tane 3 wattlık hoparlör bulunuyor. Geniş bir alanda kullanılırsa ses dağılacak fakat ev içerisinde kullanıldığı takdirde sesin yeterli geldiğini söyleyebilirim. Ayrıca Bluetooth 5.0 ile harici hoparlör bağlayarak ses çıkışı alabiliyorsunuz. Şu cihaz için bence harika bir özellik. Saatte 40 wattlık bir enerji tüketimine sahip ve bence bu da minimal düzeyde. Ayrıca bekleme modundayken de 2,5 wattlık maksimum bir enerji tüketimi sağlamakta. Kutu içeriğinden çıkan kumanda sayesinde menüde dolaşılabiliyor, başlatma ve durdurma gibi seçenekleri ayarlayabiliyor ve ses kontrolünü yapabiliyorsunuz. Ayrıca kumanda üzerindeki mouse dışı ile ekrana bir imleç getirerek yön tuşlarını kullanıp bunu kontrol edebiliyorsunuz. Netlik ayarı maalesef kumanda üzerinden veya cihaz üzerindeki bir tuştan yapılmıyor. Manuel olarak çevrilen başlık sayesinde netlik ayarını istediğiniz konuma getirerek siz ayarlıyorsunuz. Ayrıca cihazın düz bir açıyla değil de yamuk bir açıyla yerleştirdiğinizde cihaz ayarları kısmından düzeltmeler yaparak düz bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ancak bu düz görüntüyü elde ettiğinizde sağdan soldan bazı yerlerde soluklaşmalar meydana gelebiliyor. Gündüz ve gece kullanımı arasında pek tabii ki farklılık var. 200 ansi lümen çok güçlü bir ışık olmadığı için güneş ışığının geldiği ortamda maalesef bu cihazı kullanamıyorsunuz. Yani evinizde sadece bunu bir ekran aracı olarak kullanacaksanız o işi unutun. Çünkü bu güneş ışığı veya aydınlık bir ortamda maalesef şu an ekranlarda da görüldüğü gibi bir izleme deneyimi bizlere sunamıyor. Ancak karanlık ortamda kullanıldığında bence görüntü kalitesi ve aydınlığı gayet yeterli. Mevcut şartlarda bu büyüklükte ekrana sahip bir televizyonu böyle bir fiyata almak imkansızken bu cihaz ile filmler izleyebiliyorsunuz. Söylediğim gibi görüntü kalitesi 720p fakat yine de güzel bir izleme deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim cihazın artı ve eksilerine. Artıları: fiyatı piyasadaki tüm cihazlara göre gerçekten çok makul.
Bence karanlık ortamda kullanıldığında fiyatını da göz önüne alacak olursak fiyat ve performans bakımından güzel bir izleme deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Dahili hoparlörü ev içinde kullanıma gayet uygun ve Bluetooth hoparlör bağlamadan da kullanılabilir. Hani böyle çok bangır bangır bir ses deneyimi pek tabii ki yaşatmıyor ancak Bluetooth hoparlör bağlamadan da ev içerisinde basit kullanımlarda da gerçekten yeterli diyebilirim. Arayüz çok basit ve uygulama mağazasından Netflix dahil birçok uygulama bulunuyor. Netflix lisanslı mı değil mi bilmiyorum açıkçası. Fark etmez, zaten 720p en fazla izleyebiliyorsunuz. Cihazın fan sesi açıkçası çok böyle rahatsız edici derecelerde değil. Uzun saatler çalıştığında dahi cihaz ne kadar ısınırsa ısınsın kendi dahili hoparlörünün sesini pek tabii ki bastıramıyor. Ve böyle fan sesi bizi cayır cayır rahatsız eden bir fan sesi de olmadığı için çok da izleme deneyimimizi etkilemiyor. Eksilerine gelecek olursak, söylediğim gibi aydınlık ortamlarda maalesef görüntü elde edemiyoruz. Yani evdeki tek görüntü cihazının bu olmaması gerektiğini buradan başta belirteyim. Sadece bunu alırsanız akşama kadar bir video izlemek için beklersiniz. Düz bir açıyla koymazsanız sağdan soldan bir tarafından solma meydana gelebiliyor. Yazılar bazen net olmayabiliyor. Bazı kişilerin yorumlarında okuduğuma göre bir süre kullandıktan sonra ekranın bazı yerlerinde kararmalar ve lekeler ortaya çıkıyormuş. Sanırım bu lens kaynaklı. Bu yüzden birçok kişi lens koruyucu aldığını da söylemiş. Eğer bir lens koruyucu da alırsak muhtemelen bu sorunun da önüne geçmiş olacağız. Renkler kısmında bence çok yeterli değil. Yansıttığı görüntülerdeki renk kalitesi bence biraz düşük. Daha doğrusu biraz soluk gibi kalıyor. Ancak dediğim gibi fiyatına bağlayacak olursak çok da büyük bir eksi değil. Şimdi uygulama arayüzüne bakalım ve oradan sizlere kendi videolarımdan bir tanesini izleteceğim. Çünkü bir telif cezası yemek istemiyorum. Başka birisinin videosunu oynattığımda veya oradan bir farklı film açtığımda telif cezası yeme ihtimalim çok yüksek. Şimdi İlk etapta cihazın arayüzünden başlayacağım. Bakın şimdi ekran gördüğünüz gibi gerçekten büyük bir alanı kaplıyor. Ne kadar bir alanı kapladığını sizlere şöyle göstereyim. Ben şu an ekranın yanındayım ve gördüğünüz gibi ekranın yanında bit kadar kalıyorum. Bu duvarımın ölçülerini şu an ekranda görüyorsunuz. Yani videoyu çektikten sonra editlerken bu ekranı ölçeceğim. Şu an net olarak bilmiyorum fakat bir yarım metre daha geriye alabilecek mesafem var ama o kadar büyük bir duvarım yok şu an. Şimdi gelelim ayarlarına. Hazırlamak kısmında burada ağ ayarları var. Wi-Fi üzerinden bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Ayrıca hotspot özelliği sayesinde de telefonunuzdan ya da farklı bir cihazdan ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Bluetooth ayarları kısmından buradan bir Bluetooth ile hoparlör bağlayabiliyorsunuz. Dil ayarlarında zaten dil Türkçe gördüğünüz gibi. Ayrıca diğer ayarlar kısmına geldiğimiz zaman da burada uygulama ayarları menüsü var ve burada projeksiyon ayarı kısmı var. Bakın ekran yakınlaştırma dediği şey şu an ekranı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Daha da uzaklaştırabiliyorsunuz. Daha da yakınlaştırabiliyorsunuz gibi seçenekler bulunmakta. Şu an neden bunu yan çevirdi onu da bilmiyorum. Keystone düzeltme projeksiyon yönetimi dediği şey de mesela masaüstü kaldırma döküm, kaldırma arka projeksiyon dediği mesela şu ne oluyor? Bu ters oldu. Şunu bir de şöyle yapalım. Bu daha da ters oldu. Şunu masaüstü projeksiyon olarak seçtim. Ben şu an bir tripodun üzerinde kullanıyorum. Keystone düzeltme dediği şey de bunu otomatiğe alacak olursam ve ilk açı ayarını da yapacak olursam bakalım ne kadar bir düzeltme yapacak. Şu an cihaz normalde dümdüz duruyor. Ancak en fazla düzelttiği açı bu kadar olmuş oldu. Bir tık daha şöyle duvara yaklaştıracağım. Acaba açı mı yamuk diyorum. Hatta bir de şöyle azıcık indirelim. Yok, kıçından kısmaya devam ediyor. Ben yine hafiften şöyle yukarıda kullanacağım. Bu otomatik kısmını kapatıyorum. Manuel tripod düzeltme, manuel trapezoid düzeltme dediği yere basıyorum ve şuradan gördüğünüz gibi ekranımın ölçülerini istediğim ölçüde ayarlayabiliyorum ve duvarıma tam denk gelecek şekilde oturmasına olanak sağlıyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra tekrardan menüden çıkıyoruz ve gördüğünüz gibi şu an aslında ekran nispeten tam olmuş durumda. Bunu yaptıktan sonra buradan parlaklık ve renk ayarlarına girebiliyoruz. Burada sinema modu, standart veya farklı şeyler de var. Ekran koruyucu buradan açabiliyorsunuz. Ayrıca ses ayarları kısmında da buradan sesin düzeyini 0 ile 100 arasında veya kumanda üzerinden de ayarlayabiliyorsunuz. Zaman ayarı bu projeksiyon cihazında otomatik kapanma ayarı yapılabilmekte. Buradan saat dilimlerinizi, tarihinizi ayarlıyorsunuz ve ardından kapatma şeklini seçebiliyorsunuz. Hakkımızda dediği kısımda projeksiyonun detayları hakkında birkaç bilgi var. Şimdi YouTube üzerinden kendi videomu göstereceğim çünkü telif cezası yememek istiyorum. Diyerek sesi fullleyeceğim. Bakın ne kadar ses çıktığını duyun. Kalkmış oluyor diyebilirim. Pek tabii ki bazı yüksek kaliteli oyunlarda oynarken lag yaşamanız olası.
Şu an görüntü çözünürlüğünü de sizlere göstereceğim. Yabancı sitelerden bakarsanız daha detaylı olarak Şu an 720'ye 60, 1080'e 60'a aldığım zaman da görüntü çözünürlüğümüz çok fazla böyle büyük, daha bu şekilde oluyor. Yani çok fazla aslında değişmiyor. 720p ile şey aldım. Eğer siz dediğim gibi böyle bir şey merak 1080p arasında çok bir değişiklik olmuyor. Çünkü zaten bu cihaz dediğim gibi 720p'yi desteklediği için görüntü kalitesi bu şekilde oluyor. Benim cihazla ilgili söyleyeceklerim açıkçası bu kadar. Bence görüntü kalitesi çok kötü değil. Yani çok iyi de değil pek tabii ki. Hani böyle pikseller sayılmıyor. Rahat rahat bir şey de izleyebiliyorsunuz. Bence alınabilir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.